Sadece Silk Road oynamış olanların anlayacağı 14 şey. Silk Road oynamış olanlar olarak oyun içerisinde bizim o anki ruhsal durumumuzu etkileyecek birçok şey yaşadık. Bazen sevindiğimiz, bazen de bizi üzen şeyler oldu. Silk Road için bilgisayar başında tonlarca vaktimizi öldürdük. Evinde bilgisayarı olmayanlar Silk Road için yaz kış demeden internet kafeleri kapandı. Çoğu zaman bu vakit öldürmeler karne notlarımıza da yansımıştı. Biz de bu harcadığımız zaman içerisinde yaşadıklarımızı detaya girmeden anlatmaya çalıştık. Unique bulduğundaki o heyecan. Şimdi bir mor nokta desem fena olmazdı değil mi? Bir de ilk defa kesilen Unique vardır ve ilk kesilen Unique hiçbir zaman unutulmaz. Ben ilk başta Kaptan Eve'i kesmiştim. Ya siz ne kesmiştiniz? Bazen saatlerce beklemişizdir. Bir yere kıpırdayamayız. Ha çıktı çıkacak diye gözümüzü ekrana dikip öylece bakardık. Çıktığı anda hemen bir arama telaşı başlardı ve aranmaya başlanır. O da ne? Tabii ki sağ üstteki mor nokta. Sos, sun, mom düştüğündeki o heyecan. Ne güzel parlardı kutuları, ışıl ışıl değil mi? İlk Euro ırkı geldiği zamanlarda düşen itemleri sos zannettiğimiz olurdu. Sonra gözlerimiz alışmış olmuştu bu duruma. İteme artı basmak istendiğinde geçen o sıkıcı zamanlar. Harcanan eliksirler, paralar ve vakitleri hiç söylemiyorum bile. Denersiniz sonra ne eliksirin kalır ne de eliksir alacak paran. İşte o zaman koyar adama. Ne olur da artı 3 kalsaydı değil mi? Ben en fazla artı 9 basmıştım. Ya siz kaç bastınız? İteme artı denerken tuttuğundaki yaşanan o sevinç. Artı denemek her zaman ters gitmiyor. Başarılı olunan zamandaki sevinç o harcanan eliksirleri ve paraları unutturuveriyor insana. Tabii bunun bir de gaza gelip bir daha deneme isteği de var. Ben artı 9'u artı 10'a geçirirken o patlama anını hiç unutamıyorum. Ya iteme artı denerken tutmadığındaki o yaşanan üzüntü ve sıkıntı? Evet, artı denerken çoğu zaman başımıza gelen olağan bir şeyin başarılı olmaması. Eğer artı denemeye biraz daha yükseklere ulaştığı zaman çok daha üzüntülü olabiliyor. Özellikle artı 5 sonrası immortalsız bir iteme deniyorsanız ve başarısız olduysa, iteminiz kaybolduysa bu durum çok daha üzücü olabiliyordu. PvP'deki kaybeden taraf olduğundaki o his. PvP yaparken her zaman şanslı olamayabiliyoruz. Gelmek bilmeyen crit ataklar, karşı tarafın ard arda crit vuruş yapması, birden lag gelmesi vesaire gibi nedenlerden kaybedebiliyoruz. Ama üzülmeyin, daha 1-0. PvP'de alınan onurlu galibiyet. Oyundaki her şey lehine gittiği takdirde galibiyet gibisi var mıydı? Hele ki rakip bizden daha iyi bir donanıma sahipse galibiyetin tadından yenmez. Yeni bir skill açarken ki o heyecan. Yeterli levele ulaşmışsınızdır ve SP'niz yetiyordur. Artık ulaşmak istediğiniz skill sizin. İlk sos taktığımız an. Paraya kıyıp bir item almışsınızdır veya şansınız yaver gittiyse size düşmüştür. O ilk takılan sos, itemdeki heyecan unutulmaz. Yaklaştır ne güzel parlıyor değil mi? Çarınızın soyulmuş olduğunu gördüğünüz o an. Yine her zamanki gibi oyuna girmek istersiniz. Gerekli bilgileri yazdıktan sonra siyah ekran. O da ne? İtemler yok. O an işte tüm geçirilen o zamanlar, oyun için harcanan paralar bir bir gözümüzün önünden geçer. Sonrası malum küfürler, lanetler. Bir de bu insafsız çarı soymakla da bırakmamış. 12 level PK yapmış. Ve üstüne üstün delete çekmiş. Herkes yaşamaz tabii ki bu durumu ama defalarca soyulmuş olanlarımız da vardır. Abi 5K please. Abi 1K please. Bu replik size çok tanıdık geldi değil mi? Bakarsanız bir mesaj gelir. Selamun aleyküm. Siz de selam verirseniz ve bu sihirli sözcükleri söylerler. Abi 5K please. Bunun bir farklı versiyonu da aga beni kasar mısın? Face spawn. Yine bir unique bekleme zamanıdır. Her zamanki gibi pür dikkat bekliyorsunuzdur. Tam belirdi yazısının görünmesiyle unique'in önüne düşmesi bir olur. Nasıl bir sevinçtir o? Şimdiden hayırlısı olsun. QZ kelimesi. Bu kısaltmayı Silk Road oynamayanların anlamayacağını varsayıyorum. Bir unique kesildikten sonra gelen mesajların olmazsa olmazıdır.
Anlamı İngilizce'deki harika kelimesinden gelir. Ama çoğu zaman G yerine Q kullanılarak yazılır. Karşılığında TY yani thank you şeklinde cevap verilir. Ve hiçbir online oyunun Silk kadar ilgi uyandırmaması. Birçok Silk görmüş fakat oynamamış kişilerin söyledikleri şey Silk grafiklerinin kötü olduğudur. Bunun aksine Silk sevenler Silk grafiklerine alışmış olduklarından diğer online oyunların hemen hemen hepsinin grafiklerinin birbirine benziyor olmasından Silk başka bir oyunu çekici bulmamaktadır. Bunun yanı sıra Silk için verdikleri emekler ve eğlendikleri zamanlar akıllarına gelir. Kimine göre bağımlılık, kimine göre ise sevdadır Silk. Bunları söyleyince, bunları size anlatınca gerçekten duygulandım. Zamanda ne oynardım? Gecenin bir yarısı saat örnek diyeyim 3. Babam gelirdi, Silk oynadığımı görürdü. Klavyeyi alıp çarpar kırardı ve ben okul harçlıklarımdan biriktirirdim, tekrar gidip klavye alırdım. Ve o Silk oynamak için. Klavyemin olmadığı zamanlar ekran klavyesinden Silk oynadığımı bilirim ben. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.